Merhaba canlarım, YouTube kanalıma, evime, köşeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Yalı Çapkın'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünü, son bölümünü yorumlayacağız. Ve tabii ki de önümüzdeki bölümle ilgili de birlikte hipotezler yaratacağız canlarım. Çok güzel ve çok heyecanlı bir bölümdü. Finali zaten şöyle söyleyeyim, heyecanın yanında gerçekten çok komikti. Seyran evden bir ayrıldı. Ferit'inkiler hemen akbaba gibi Yalı'ya kapıdan bacadan üşüştü arkadaşlar. Sonu hani hem ne olacak diye soru işareti bıraktı ama aynı zamanda da şahsım adına söylemem gerekirse güldürmedi değil beni. Lafı fazla uzatmıyorum. Başlasın videomuz. Evet canlarım, şimdi başlayalım bölümün başından. Hani o son sahneye zaten tekrardan geleceğiz arkadaşlar. Tahmin ettiğimiz, yürüttüğümüz hipotezlerimiz, beyin fırtınamız sayesinde zaten Ferit'in elini Seyran'ı tutmayacağını hepimiz biliyorduk. Ama ben şu konuya değinmek istiyorum. Ya sizin de bir içiniz cız etmedi mi arkadaşlar? Gerçekten Afra da Mert de, Afra Sarıcıoğlu da Mert Ramazan Demirel yani orada gerçekten çok güzel oynamış. Ya böyle bir şuram böyle bir kalbim etti yani. Gülüyoruz ediyoruz vesaire ama gerçekten izlerken o sahneyi duygulandım. Zaten işte bilgisayar, telefon vesaire sonradan değil, direkt can televizyondan izledim yani ilk anda. Ve televizyondan izleyince insan gerçekten bambaşka bir duyguya giriyor. Yani o an böyle gerçekten bir içim cız etti. Tabii Ferit bunların hepsini hak etmedi mi? Evet, hak etti. Ama bu kadar mıydı? Ya o el kaldırma olayından sonra gerçekten bu kadardı. Bunların hepsini hak etti. Arabada zaten sonra kendisi tek başına ufak bir kriz geçirdi, delirdi. Ferit'ciğim, o kadar delirtirsen sen Seyran'ı, millete, etrafındaki herkese, sonunda öyle arabada tek başına delirirsin yani. Hak etmedi mi? Hak etti. Ama üzülmedim mi? Üzüldüm. İşte biz kadınlar böyleyiz gerçekten. Niye böyleyiz? Bu kadar duyguluyuz, o kadar yaşıyoruz. Sonra bir şey oluyor karşı tarafa. Hemen böyle bir acıma duygusuna, o anaçlık duygusu herhalde hepimizde mi var bilemiyorum. Çoğumuzda var diyeyim. Böyle bir içim cız etti yani ya. O en son hele arabada delirmesi falan, sonrasında Seyran'la o buluşma sahnesinde de çok kötü oldum. Bölümün başında ikisi de gerçekten çok duyguluydu. Böyle bir tuhaf olduk, beklediğimiz yani hak ettiğini düşünsek de, beklediğimizden ziyade hak ettiğini düşünsek de gerçekten üzülmedim diyemem yani. Şimdi arkadaşlar, Kazım Zerrin'in iki işvesiyle, cilvesiyle, gazıyla eski haline döndü arkadaşlar. Gerçekten beni üzen olaylardan biri bu oldu. Karşılığını çok güzel Saffet Ağa'dan bulacak. Çünkü o ailecek, aile sapık bir aileye denk geldi. O zaten o şeyin sahnesini hatırlıyorsunuzdur, işte bu evin altında işte bir kızı falan kapatıyorlar. Kızları herhalde öyle boydan boya kapadıkları zindan gibi böyle odalar mı yapmışlar, artık ne yapmışlar bilmiyorum. Zerrin'in gazıyla çok güzel gaza geldi. Daha sonra da Korhan olan diğer Seyran'ı bile aileye yamamaya çalışıyor ama çok güzel başı belaya girecek arkadaşlar. Tabii Kazım burada tek olmayacak. Burada Halis'le birlikte zaten. Burada birazcık bu hipotezime girdi ama Halis'le tabii Seyran'ın hala söyledi. Korhan biliyorsunuz ki fragmanda da yayınlandı. Ferit'le Seyran zaten konuşuyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki de hala soyadı Korhan olan kıza Saffet Ağa'nın istemesi burada Halis'le Saffet'in ateşini harlayacak arkadaşlar. Kazım tabii ellerini dizlerine çok fena vuracak. Halis'e tekrardan onun kollarına, Kazım ağamız Halis ağamızın kollarına tekrardan düşecek. Neden? Gerçekten Zerrin'in gazıyla ne kadar tehlikeli bir aileyle yüz göz olduğunu, bir araya geldiğinin hala farkındayım. Bu arada de çok güldüm ya. Kazım'ın bütün dürüleri hatlıca yanık. Yani habire bir aile arası eşleşme, evdeki 3 kızı birden istemeye gelmiş Saffet Ağalar. Gerçekten bazen hani böyle heyecanlı olaylar, aynı zamanda bir o kadar da komik devam etmesi bana farklı bir tat veriyor. Gerçekten son bölüm beni mutlu etti aslında. Yeni karakter kilitleri açılıyor. Bu beni aslında mutlu etti. Her ne kadar sinir olsak, gıcık da olsak, kötü karakter de olsa. Ya bu arada Saffet'e deli dedik, sapık dedik, mobil Saffet dedik, manyak dedik. O salak çıktı, asıl manyak diğer kardeşi çıktı. Hala başka biriyle nikahlı olan kızı resmen orada köşede. Ben Seyran'ın yerine olsam orada çığlığı basardım. Sadece makası boğazına dayamak yerine bütün aile gelsin, toptan kurtulabilirlerdi. İşte bunlar bizim izlerken gıcık ettiren ama aynı zamanda bizi bu şekilde merada düşüren şeyler oluyor. O yüzden her ne kadar gıcık da olsam hoşuma gitmedi değil.
Ve arkadaşlar gelelim Suna ve abimize, gerçekten pıt etti. Yani pıt etti o evlilik saffetinde diyorum. Mobil saffet benim de kafayı bozdurdu bana. O evlilik teklifi sahnesinde, abinin Suna'ya yaptığı evlilik sahnesinde gerçekten ben Suna'nın yerinde olsam giderdim diye düşünüyorum. Ama tabii ki de öyle bir şiddetle büyümüş bir kız ki Suna çok büyük bir korku içerisinde gidemedi yani. Ama kalbim kıydınız ya. Benim Suna'yla abime gerçekten kıydınız. Senaristler kıydınız yani. Ben Suna ve abinin mutlu olmasını gerçekten çok istiyordum. Umarım ilerleyen bölümlerde olur. Hala bitmiş değil, biliyorsunuz. Dizi devam ettiği sürece hiçbir şey olmaz diye bir şey yok malum. Umarım birlikte olurlar yani. Orada çok tuhaf oldum. Suna'ya da kıydınız, Seyran'ı da kıydınız. Kıydınız yani. Orada gerçekten çok üzüldüm ve bir diğer üzüldüğüm ve tuhaf olduğum sahne de arkadaşlar, Seyran ve Ferit'in buluşma sahnesinde gerçekten. Ya bir de ben orada gerçekten Ferit'in tepkisini bir anlamda da haklı buldum. Yani kendisi kocasıyla ne hale gelmiş, elbette ki bunu söyleyecek ama tek onu söylemek için bilmiyorum, bana birazcık tuhaf geldi orada. Suna'ya biraz yüklenildi. Yani Suna'ya yüklenme konusunda bir yerde Ferit haklı. Çünkü kardeş değiller sonuçta. Ona bir öfkesi olmuş olabilir. Sonuçta bunu Seyran'a önce söyleyen, bunun vicdan azabını çeken Suna çekmedi demiyorum ama Suna da orada tabii ki de utanmış yani. Utanmış. Çok aşırı bir mahcubiyet duygusu var burada Ferit'in söylemesindense Suna'nın söylemesi. Daha zor bir durum çünkü Ferit zaten o dönem Seyran'ı sevmiyordu yani. Zorla evlendirildim. Carçur tabii öyle geziyordu Pelin diye. Onun peşinden gidiyordu. Ferit'in söylemesi böyle bir şey tabii ki de daha kolay. Ama bu ilk gecesinde başka kızı odaya sokmuş. Onu söyleyebilecek yani. Tamam, bir şey demiyorum. Şimdi böyle normal yorumlar olmadığı için dizilere karşı yapılan yorumlar, ne söylesem daha kötüsü de bir yerde yaşar. Hele ki Ferit Korhan burada söz konusuysa. Ya Ferit'in tepkisi kendine göre haklıydı. Suna da tabii kardeşini düşündüğü için her şeye boyun eğiyor. Bir şey diyemiyorum ama sadece şunu diyebilirim. Yani duygusal, gerçekten çok duygusal bölüm. Bir de sahneydi. Bir de şimdi Ferit dönüşte Pelin'le karşılaştı. Evden çıkıyor vesaire. Tamam dedim Zerrin işte ifakat, o üç başlı yılan işte Pelin, bizim üç başlı yılanın olayını Ferit çözdü. Abi ifakata hiçbir şey demedi ya. Yani demedi yani, resmen nasıl yaparsın, niye öyle oldu? İfakat 2 üste çıktı. Kadın yaptı gitti, sen ifakattan nefret ediyordun. Senin yengendi, babanla birlikte oldular. Aynı çatı altında kimin cebinde zaten belli değil. Hani ona bir şey yaptım da. Babasına o kadar kızdı, ifakata o kadar kızdı. Kadını resmen üzerine bir de evliliğine yürüyor resmen. Belli işte Zerrin her şeyi ifakatten öğrenmiş. Hiçbir şey demedi. Ya ben bunun arkasından belki de başka bir şey çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar az tepki, Seyran'a gelince o kadar çok şey söyleyen Ferit, yani bu kadar az tepki gerçekten beni şaşırttı. Tam dedim Ferit olayları çözdü. Hiçbir şey demedi. Kimseye de bir şey demedi. Mal gibi mal gibi bilmiyorum yani. Birazcık üzdü yani beni o sahne. Niye öyle yazmışlar o replikleri? Hani Seyran'la Ferit'in kavgasına gelince her şey belden aşağı, en büyük laflar, en ağır laflar, son söylenecek laflar, hani gerçekten hiçbir sevginin kalmadığı noktada söylenecek laflar. İfakat'la Ferit'in kavgasına gelince neyse, elbet bunların şeyini bize sonrasında mutluluğunu yaşatacaktır diye düşünüyorum yani senarist. Ve bir diğer konuya geçiyorum. Ve arkadaşlar son sahneye geliyorum, yavaş yavaş toparlıyorum. Seyran'ın odadan çekip gitmesini bekliyormuş. Pelin balkonda merdivenlerin başında. Öbür kadının Sultan yalının içinde, biri içerideki merdivenlerin başında, biri dışarıdaki merdivenlerin başında. Yani Seyran'ın odadan, yani artık şimdi söylenmeyecek bir cümle, yasaklı bir kelime kullanmak istemiyorum ama resmen Seyran'ın evden gitmesini bekliyorlarmış. Yani akbaba gibi çöktüler bir adama şeyine. Ben orada Sultan'ın birinden bir tokat bir şey falan, öyle bir fragmanda bir şey vardı. Onu gördüm arkadaşlar. Sultan orada biri saldıracağını düşünüyorum.
spoiler olarak onu şöyle öyle söyleyeyim. Pelin orada kalacak. Pelin'in de şimdi Ferit biliyorsunuz yatağa geçmeden önce Seyran'ın resmini çizmişti orada. Pelin'in de o resmi göreceğini düşünüyorum. O şekilde gideceğini, üzüleceğini, ağlayacağını. Zaten mıy yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani bu kadar böyle mıy gezemez bir kız ya. İnsan bir kadınlık gururun olur ya, bir kadınlık değil mi, bir insanlık gururun olur, bir dik dur yani, bu kadar mıy anlamadım gitti yani. Adam resmen diyor ben aşığım karıma diyor yani. Çok değişik gerçekten. Orada arkadaşlar ben şey düşünüyorum tabii, Pelin mıy Pelin'imiz şimdi içeri girecek. Masanın üzerinde biliyorsunuz ki bu Ferit yatmadan önce Seyran'ın resmini çizmişti. Pelin orada pelomuz, mıy pelomuz. Orada Seyran'ın, yani Ferit'in Seyran'ın resmini çizdiğini görecek, her zaman gibi mıy şeklinde gideceğini düşünüyorum. Ve canlarım gelelim spoilerlarımıza. Şimdi arkadaşlar Ferit tabii ki de Seyran'la konuşacak. Seyran Ferit'e ulaşacak gördüğünüz üzere. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Sultan Yalan'da böyle bir tokat tarzı bir şey vardı fragmanda. Böyle çok kısa bir anda onu yakaladım. Sultan orada birinden tokat yiyecek belli ki. Ayrıyetten Seyran Ferit'e ulaşacak. Ferit olanları öğrenecek. Tabii bir hışımla Halis Ağa'nın yanına gidecek. Tabii ki de Halis hala Korhan olan Seyran'ın Saffet Ağa tarafından istendiğini duyunca Halis ve Saffet arkadaşlar birbirine girecek ve bomba bölüm zaten bizi bekliyor olacak. Önümüzdeki ve bir sonraki bölümün bomba olacağını düşünüyorum canlarım. Tabii ki bu aşamada da Seyran Ferit birlikte olacağı, birlikte iş yapacağı, yani Seyran'ı o çocuktan kurtarma olaylarında aralarının yumuşayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki bölüm zannetmiyorum, düşük ihtimal, ama belki bir sonraki bölüme kalır diye düşünüyorum. Bir sonraki bölüme kalır diye düşünüyorum. Barışacaklarını düşünüyorum ama Seyran ve Ferit barışsa bile sapık Mobil Saffet'in, sapığı da ekledim onun lakabının başına, sapık psikopat kardeşi arkadaşlar, Seyfer'imizin peşini bırakacağını düşünmüyorum. Kazım Ağa hemen çözmeyecek ama sonraki bölümde, yani ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Halis Ağa'nın kucağına düşecek diye düşünüyorum. Çünkü Saffet ve ailesinin ne kadar psikopat olduğunu gördükten sonra tabii ki de Halis'ten yardım isteyecektir. Tek başına onlardan kurtulabileceğini. Kazım'ın zaten öyle bir gücü olmadığının kendisi de farkında arkadaşlar. Tabii sen şimdi Zerrin'in 3-5 cilvesine düş, ondan sonra al başına belayı. Senin başına bir şey gelse çok merak ediyorum. Zerrin sanki sana yardım mı edecek? Tabii bunları görecektir Kazım. Bence zaten bunları gördükten sonra tekrardan o esprili hallerini lütfen döndürsünler. Çünkü gerçekten çok eğleniyordum. Ben hem heyecan hem merak, aynı zamanda aralarda gülmeyi çok seviyorum arkadaşlar ki bence böyle olmaz zaten. Yani nasıl söyleyeyim size, Türk televizyon tarihinin en böyle isim yapmış dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde böyle bir sürü esprili sahne vardı. Bu bir romantik komedi. O yüzden bu tip karakterlerin olmasını istiyorum. Tekrardan böyle aralarda hem heyecan dolu hem de gülelim istediğim sahneler oluyor. Önümüzdeki bölümle ilgili benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Abi lütfen döneceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de Suna'nın o Mobil Saffet'in ne kadar psikopat olduğunu gördükten sonra Abi de burada çok aktif rol alacaktır, oynayacaktır. Suna'nın o aileden kurtulması için diye düşünüyorum ve sizleri kocaman öpüyorum canlarım. Tekrar farklı spoilerlar alırsam tekrardan videosunu çekerim. Bulamazsam eğer bir sonraki haftaya Yalı Çapkın olacak ama tabii ki de bu süre zarfında Yargı yayınlanacak pazar günü. Pazartesi de yargı videosunu yayınlamaya, yetiştirmeye çalışacağım canlarım. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Abone olmayı, zili açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.